Mustafa, enayi misin sen? Mustafa, 5 kuruş para almıyorsun, hiçbir karşılığı yok. Sen niye canını tehlikeye atıyorsun başkası için? Mustafa, senin aklından zorun mu var? Herkese merhaba. Daha önce söz verdiğim gibi Kırmızı Kamyon başka itfaiyecilerin hikayeleriyle yollarda demiştik. Ve bugün de Offenbach şehrinde bir gönüllü itfaiye istasyonundayız. Burada özel olan şey iki kardeşin hikayesi. İki kardeş itfaiyeci olarak burada yıllardır hizmet veriyor. Biz de bugün onların misafiri olarak burada onların hikayelerini dinleyeceğiz. Mustafa kimdir? Bana biraz kendinden bahseder misin? Mustafa kimdir? Mustafa Tapkıran, 30 yaşında, evli, 2 çocuk babası, gönüllü bir itfaiyecidir. 9 yaşımdan belli itfaiyenin içindeyim. Jugendfeuerwehr ile başladım. Ha, sen yani ilk bu Quereinsteiger dedikleri değil, direkt itfaiyenin içinde Aynen. başlayanlar. Aynen. Ve 9 yaşında. 9 yaşımda başladım. Çok güzel. O günden bugüne 21 yıl. 21 yıl olmuş. Gerçekten 21 yıldır itfaiyenin içerisinde bulunuyoruz. Severek yapıyoruz ve gerçekten bunu yapabildiğimiz için, yaptığım için gurur duyuyorum kendimi. İlk nerede başladın peki? Hangi itfaiyeydi başladığın yer? Yani burada, şu an biz Offenbach itfaiyesindeyiz. Evet. Ama sen bildiğim kadarıyla Offenbach'ta değilsin. Başka Doğru. yerden geldin. İlk nerede başladın? Doğma büyüme Niedersachsen, ufak bir köy, Rinteln kasabasının köyünde, Engan diye bir köyünde 15 kişilik bir itfaiye ekibinin içinde başladım. Haftada bir kere gidiyorduk, dünyamız güzel oluyordu, seviniyorduk. Bir kere girdik, sonra çıkamadık çok. Öyle. Daha sonra buraya yerleştin. Evet, sonra buraya geldik. Burada peki nasıl devam etti o? Hiç unutmam, ilk TOA açıktı. Çarşamba günüydü. İçeri girdim. Merhaba, ben Mustafa dedim. Niedersachsen'dan geliyorum. 9 yaşından beri ben itfaiyedeyim ve size katılmak istiyorum dedim. Hepsi şöyle bir grup halinde. Şu an tam çekim yaptığımız yerde hepsi burada mevcut duruyordu böyle. Döndüler, baktılar. Bir yabancının kendi kendine buraya gelip onlara katılmak istemesi. İlk önce tabii ki bir şaşkınlık oluştu. Sonra kollarını açtılar. Herzlich willkommen dediler. Komm her dediler. Aralarına girdim ve o günden beri buradayız. İtfaiyeci olduktan sonra ilk görevin neydi, hatırlıyor musun? Burada neredeyse 100'e aşkın göreve çıkıyoruz senelik. İlk görevim neydi diye sorarsanız hatırlamam. O kadar çok göreve çıkıyoruz ki. Yani gerçekten ilk görevimi hatırlayamıyorum. Yani kat kat görevlere gittim. Yani bir sürü senaryolar yaşadık. Ama hangisi ilkiydi maalesef hatırlayamıyorum. İlk Einsatz'ını hatırlamıyorsun, tamam. Gayet doğal. 21 yıl. Kolay değil yani. Ya, her şey akılda kalmayabilir. Şöyle sorayım o zaman. Seni en etkileyen olay ne oldu bugüne kadar? En büyük görev neydi? 13 Aralık 2023. Gleitstraße, ev yangını. Saat akşam 7 surlarında annemgilde oturuyoruz. Einsatz geldi. İlk önce F2 dedi. Yani normal bir ev yangını. 1 dakika sonra bir daha çaldı ve F3Y yazdı. Yani büyük yangın, onaylanmış, yani gerçekten bir yangın var ve içeride insanlar var. Ben tam annemgilin dairesinin kapısını açtım, Einsatz geldi. F3Y olunca dedim ki Enes uç. Kardeşimle koşa koşa buraya geldik, araçlara bindik. İlk olay yerinde Berufsfeuerwehr vardığından birkaç saniye sonra biz vardık oraya. Ve o bina olduğu gibi yanıyordu. Yanan binanın içerisinde tabii ki ilk önce biz bütün ekipmanı hazırladık. İçeri giren arkadaşları destekledik, malzemelerini verdik. Su tesisatını kurduk. Sağlıklı bir tesisat kurduktan sonra algılamaya başlıyorsun. İlk başta odaklanıyorsun çünkü. Senin oradaki ilk amacın içeri giren ekiplere burada öğretildiği gibi her şeyi, her imkanı sağlamak. Onların suyu, yedekteki su tesisatı, malzemeler hepsi hazır olacak. İlk başta ona odaklanıyorsun. Sonra onlara her imkanı sunduktan sonra, bütün malzemelerini verdikten sonra hazırda bekliyorsun. Telsizden anında her an emir gelebilir, uygulama mecburiyetindesin. O an çevreme bakıp algılamaya başladım. Çevremde herkes Türkçe konuşuyordu. Evi yanan insanlar binanın önünde feryat figan. Ya birisi vardı orada, genç bir kardeşimizdi. Allah'ım yardım et deyip duruyordu. Allah'ım yardım et deyip duruyordu ve başında 2 tane polis vardı. Anlamıyorlardı onu. Çünkü dili farklı bir dildi. Onu görünce oraya gittim. Kendisiyle Türkçe konuşmaya başlayınca kardeşim dedim, benim yanımda dur. Olay yerine yaklaşma. Gel bir yudum su iç dediğimde ilk başta tepkisi bana sarılmaktı. Çünkü onu anlayan, derdini anlatabileceği bir insan vardı artık orada. Benden yaş olarak küçük ama bana bir sarılması var. Dev gibiydi abi ya. Yani öyle güçlü sarıldı ki bana. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Hanımı, çocuğu o yanan binanın içerisinde. Kendisi kapının önünde ve çaresiz, hiçbir şey yapamıyor. O an tutunacağı tek yer bizdik. Çünkü biz aynı dili konuşuyorduk. Onun feryadını
anlıyorduk. Ve tek profesyonel olarak biz vardık orada. Bize bir tutunuşu var abi. Abi ne olursunuz diyor. Bak bunlar beni anlamıyor, siz anlıyorsunuz, ne olursunuz diyor. Hanımla çocuğum diyor, başka hiçbir şey demiyor. O beni çok etkiledi biliyor musun? Kardeşimle beraber sonra yanına gittik, yanında bulunduk. Interventionsteam yani psikolojik destek veren ekipler de hemen olay yerine geldi. Tabii ki onlar da yardımcı oldu. Onların işi bu. Profesyonel bir şekilde psikolojik destek veriyorlar o anda. Ama o yine de bizi seçti. Bizimle bulunmayı, dertleşmeyi seçti. Çünkü bizi anlıyordu ve biz onu anlıyorduk. O yangında maalesef o kardeşimizin hanımı ve çocuğu, 3 yaşında çocuğu ve gencecik hanımı hayatını yitirdi. Ama sonunda aynı akşam daha o teşekkür etti bize. Acısı çok taze. Hanımının ve çocuğunun vefat ettiğini duyuyor, biliyor ve gelip bize teşekkür ediyor. Bana şunu dedi, abi Allah razı olsun, bana sahip çıktın dedi. Ondan sonra ağlamaya devam etti. Ama az da olsa, çok az da olsa onun derdine ortak olabildik, onun ferahlamasına vesile olabildik ve bu bana bir yabancı olarak, Türk genci olarak itfaiyede bulunmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar ve tekrar gözümün önüne getiriyor. O insanlara orada biz olmasaydık onu anlamayan insanlar yine yardım edecekti. Yine ona destek çıkacaktı tabii ki. Ama aynı dili konuşmuyorlar abi. Onu anlayamıyorlar. Farklı bir kültürden geldik veya farklı bir kültüre sahip oldukları için onu o şekilde anlayamazlar. Ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar bunu kötü bir şey de demiyorum ben. Ama aynı kültüre sahip olmamızın ortaya çıkardığı avantajlardan bir tanesi. Olay yerinde o insanları anlayabiliyorsun ve dertlerine ortak olabiliyorsun. Gönüllü yapılan bir iş, Ehrenamt işlerinden Evet. hani o şekilde tamamen hiçbir karşılığı olmadan insanların sadece kendi isteyerek yaptığı bir işi yapıyoruz. O yüzden de insanlara bunu göstermeye çalışıyoruz. Onlardan biri de sensin. O yüzden sana sormak istiyorum işte bunu da. Yani bunu gerçekten yapma sebebin ne? Sana söylemiyorlar mı? Mustafa enayi misin sen? Mustafa 5 kuruş para almıyorsun, hiçbir karşılığı yok. Sen niye canını tehlikeye atıyorsun başkası için? Mustafa senin aklından zorun mu var? Bunu duyuyor musun hiç başkalarından? Çok duyuyorum bunu. En çok karşılaştığım cümlelerden bir tanesi veya tepkilerden bir tanesi bu. Sen enayi misin ya? Başkaları para alıyor bunun için. İş olarak yapıyorlar. Sen boş zamanında gidiyorsun, hayatını tehlikeye atıyorsun, zamanını öldürüyorsun. Neden? Eline ne geçiyor diye çok tepkiler aldık. Sayılmaz gerçekten o tepkilerin şeyi. Neden mi yapıyorum? Şu ellerle insanlara yardım edebiliyorum. Herkesin kaçtığı yere ben gidiyorum. Herkesin korka uzaklaştığı yere ben dalıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ve herkesin bir tehlikeyi sezdiği anda kaçtığı yerden biz hurra diye giriyoruz. Tek de amacımız şu, eğer ki yardıma ihtiyacı olan bir insan varsa yetişelim. Oturup da ah keşke şunlara birisi yardım etse diyenlerden olmayalım. Biz de gidelim, biz de yapalım. Yani faydamız olsun çevremizdeki insanlara. Ben de çoğu insan gibi kabuğuma çekilip evde oturabilirim. Televizyon izlerken ah vah diyebilirim. Ama habere çıkmadan önce bu öttüğünde koşanlardan birisi benim. Neden? Çünkü o insanların yardıma ihtiyacı var. İnsanlara biz yardım ediyoruz. Biz koşuyoruz. Peki ailenin tepkisi nasıl? Hani bir yandan çünkü şöyle bir şey var bu. Hani günlük yaşamın içinde yaptığım bir şey ve düzenli olan bir şey de değil. Şöyle düzenli değil. Çünkü alarmın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. O şekilde yaşıyoruz yani. Gece 3'te de gelebilir, sabah 7'de de gelebilir. Öğlen sıcağın altına da gelebilir yani. Evet. Hani böyle bir temponun içindeyiz ve bunu da hayatımızın içinde bir parçası. Evet. Peki senin ailen nasıl bakıyor bu duruma? Şimdi her annenin olduğu gibi benim annem de tabii ki ister istemez aman oğlum dikkatli ol, aman oğlum yavaş ol. Kendine dikkat et diye evli olmadan önce her gittiğimde kendine dikkat et cümlesini duyardım annemden. Evlendim, hanımdan duyuyorum şimdi. Kendine dikkat et, yavaş ol. İster istemez onların aklı da burada. Ama anlatıyoruz, gösteriyoruz kendilerine. Neler yaptığımızı görüyorlar. Ondan dolayı rızaları da var tabii ki. Çünkü yardıma yetişiyoruz, insanlara yetişiyoruz. Onun için onu bir şekilde ikna edebildik çok şükür. Ailen de yani hani artık alıştırdın onları da Tabii öyle ki. diyebilir miyiz? Tabii ki. Onlar da artık senin Tabii bu ki. yaptığın iş hayatının bir parçası olduğunu biliyorlar. Tabii ki. Bu artık Einsatz geldiğinde oğlan 2,5 yaşında baba Einsatz diyor. Yani artık o bile alıştıysa. Ha evden bir itfaiyeci daha gelecek yani. Tabii geliyor, Ay, yetişiyor. çok- Evet yetişiyor. Arkadan geliyorlar. Tabii aslında geçimini sağladığın başka bir mesleğin var. Asıl bir mesleğin ve bunun yanında bunu yapıyorsun. Peki iş yerinde bir şey oluyor mu bununla alakalı? Ya da oradan bir destek ya da tam tersi negatif bir şey oldu mu bugüne kadar? Şöyle bir durum mevcut. Yani iş hayatımda benim işverenim çok anlayışlı. Bu durumda misal geçen hafta
haftada büyük bir yangın çıktı Offenbach'ta. Gecenin saat 2'sinde. Sabah 9'a kadar itfaiyedeydik. Ben 6'da işbaşı yapıyorum. Patrona haber ettik. Dedik ki biz itfaiyedeyiz. Patronun tek yazdığı veya cevap verdiği cümle şu: kendine çok dikkat et. Burayı kafana takma. Almanya'da bu Ehrenamtlich dediğimiz mesele, gönüllü itfaiyecilik meselesinin değeri çok yüksek. Çoğu işverenlerin neredeyse %99'u diyebilirim, yani istisnalar vardır muhakkak, diyor ki sorun değil, yapabilirsin. Bu itfaiyecilik hizmetini verdiğin sırada birisine dokunduğun oldu mu? Yani şöyle dokunup da onu da bu yola sevk ettiğin. İlk başta kardeşim senelerce izledi beni. Yurt dışında eğitim gördü kendisi. Geri döndükten sonra benim itfaiye gidip gelişimi gördü. Merak etti, heves etti, geldi ve maşallah çok güzel bir hızla ilerliyor. Aynı yerde görev yapıyoruz kardeşimle. Kendi öz kardeşinle şu arabaların içinde oturup ekipmanını hazırlıyorsun ve karşında veyahut yanında öz kardeşim var. Çok gurur verici bir şey. Gerçekten insan gurur duyuyor. Kaç kere kendimi yakaladım. Yani onu görev esnasında izlerken hangi ciddiyetle, hangi ehemmiyet, yani nasıl bir önem verdiğini görünce insan gurur duyuyor. Diyor ki bu benim kardeşim aynı benim gibi insanların derdine koşmaya çalışıyor. İnsanların eyvah dediği anda onlara yetişmeye çalışıyor. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Peki biraz da farklı bir şeye gidelim. Şimdi uzun yıllardır, 21 yıl doldurdun sen itfaiyede. Küçüklükten beri başladığın için. Hiç şunu hissettin mi? Yabancı kökenli birisi. İsmin Mustafa. Hani en başta farklısın. Bunun sana bir negatif bir şey hissettiren birisi ya da bir durumla, bir olayla karşılaştı mı? Bir şey oldu mu hiç bugüne kadar? Hiçbir şekilde. Ve bunu bütün samimiyetimle diyorum, hiçbir şekilde. Benim ilk gün buraya girdiğimde, merhaba benim adım Mustafa, eski yaşadığım yerde itfaiyeciydim ve burada artık sizinle beraber itfaiyeye katılmak istiyorum, buranın bir mensubu olmak istiyorum dediğimde yüzlerindeki samimiyeti gördüm ben abi. Ve o ilk hissiyatımda yanılmamışım. Gerçekten bir aile gibi burası. Yani samimi bir şekilde burada bir birlik oluyorsun. Einsatzlara giderken bile insanlar beni ilk gördüğünde, yani sakalım var, görünüşüm yabancı. İnsanlar ilk başta şöyle bir bakıyor ama hiçbir şekilde ırkçı veyahut böyle bir kalp kırıcı bir tepki almadım şimdiye kadar. İnsanlar tam tersine seviniyor. Diyorlar ki teşekkür ederiz. Yani sen bir yabancı olarak bize yardım ediyorsun. Bizim yabancılar hakkında düşüncemize değişmesine vesile oldun diyenler de var. Biz hala dinimizi, kültürümüzü yaşayan insanlarız. Aynı zamanda bu insanlara da yardım ediyoruz. Ve bunları yaparken bu insanlar bunu görüyor ve diyor ki yabancılar hakkında düşüncem değişti. Sen benim düşüncemi değiştirmeme vesile oldun diyorlar. Ve bu çok güzel bir şey. Beraber yaşıyoruz. Evet. Güvenli ve huzur içinde. Bunun böyle devam etmesi için yaptığımız bir iş aslında. Kesinlikle. Katılıyor musun buna? Çok doğru. Yani şikayet edeceğimize, beğenmeyeceğimize veyahut şunu şöyle yapın diyeceğimize kendimiz bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ve başarıyoruz. Kendimiz bir şeyler etkilemeye çalışıyoruz ve yapabiliyoruz bunu. Yani sadece köşede durup şikayet etmekle bir insan eline bir şey geçmez. Bir şeyin değişmesini istiyorsan kendin ya o değişime vesile olacaksın veyahut o değişimin bir parçası olacaksın. Yoksa eline bir şey geçmez. Şikayet herkes edebilir. En kolay, en rahat şeyi odur. Oturduğum yerden şikayet edelim. Koşuşturacaksın, terleyeceksin abi. O telaşın bir parçası olacaksın ki bir şeyler değişsin. 6 Şubat depremi. Sen de Maraşlısın. Evet. Deprem merkezindeki şehirden. Şunu hatırlıyorum, o zaman hem burada yardım çalışmalarında bulundun. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Kendi deponu açmıştın. Sonrasında da birkaç gün sonra da giden itfaiye ekiplerine katılıp Türkiye'ye gitmiştin sen de. Oradaki oluşturulan yardım çalışmalarına. Bu nasıl oldu? Yani itfaiyeci olduğun için mi gittin? Maraşlı olduğun için mi gittin? Nasıl oldu da? Yani o günleri biraz anlatır mısın? Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Yani şu an o günleri düşününce çok zordu. Burada o depremde hep beraber biz burada çaresiz bir şekilde o insanlarımızı izlerken yeri geldi. Seninle beraber hiç unutmam o günleri. Depoda koşturuyorduk. Yani akın akın insanlar geliyordu yardım malzemesi göndermeye. Yeri geldi sessizce köşeye çekilip ağladığımızı biliyorum. Ama koşturmayı bırakmadık. Her zaman devam ettik. Ve sonra yardım çağrısı geldi Türkiye'den. Dediler ki itfaiyeci, sağlıkçı, doktor, arama kurtarmacı gelsin dediler. Türkiye'ye gittim, memleketime gittim, Hatay'a gittim. O felaketin içinde o insanlara yardım edebilme imkanını buldum. Bana şu enayisin diyenler var ya, burada dizini döverken abi, ben bu enayilik sayesinde diyeyim, bu itfaiye sayesinde gidip vatanımda görev yapabildim. İnsanımıza yardım edebildim. O felaketin içerisinde belki bir zerre de olsa
bir vatandaşımızın, bir çocuğun, belki yetim kalmış bir çocuğun ferahlamasına vesile olabildim, gülümsemesine vesile olabildim. Bu itfaiye sayesinde. Onun için de bu itfaiye benim için, bu gönüllü itfaiyecilik benim için çok önemli. Gerçekten bunu ciddi diyorum. Benim için gönüllü itfaiyecilik çok önemli ve hayatımda çok önemli bir yer alıyor bu gönüllü itfaiyecilik. Çünkü bana açtığı o kapıyı hiçbir zaman ömür boyu unutamam ben. Bindiler arabaya, yeter ki yardım edelim dediler. 2 kişi arabayı yardım malzemesiyle doldurup girmeye çalıştılar, giremediler. Deprem bölgesinde çevrildiler. Biz bakanlık vasıtasıyla anında deprem yerine indik. Niye? Çünkü ben bir itfaiyeciyim. Enayilik de olsa bazılarının gözünde ben bir itfaiyeciyim abi. Ve ben kendi vatandaşıma, kendi insanıma yardım edebildim. Bir savaş ortamındasın. Abi cesetlerden tut, psikolojisi bozulmuş insanlara kadar. Havadaki o ceset kokusundan tut, ağlayan çocuklara kadar. Her şey mevcuttu orada. Ve ben burada aldığım eğitimden dolayı, profesyonel bir soğukkanlılıktan dolayı orada ben devam edebildim. Yoksa herkes kaldıramazdı oradaki görüntüleri. Çoğu insanlar hala psikolojik sorunlar yaşıyor. Ama biz buranın vesilesiyle orada çalışabildik, koordine edebildik, insanların elini tutabildik. Sadece ve sadece gönüllü itfaiyenin bize sunduğu imkanlarıyla. Babam hep derdi ki sağa sola karışmadan önce ilk önce kendi çöplüğünü temizle derdi. Kendi kapının önünü temizle derdi. İster herkes gibi oturursunuz, şikayet edersiniz, beğenmezsiniz veyahut dersiniz ki ben de faydalı olmak istiyorum. Ben de bu oturduğum, yaşadığım yerde topluma, çevreye ve insanlara faydalı olmak istiyorum. Bazı değişimlere vesile olmak istiyorum. İnsanların Türk gençleri hakkında veyahut yabancılar hakkında düşüncelerini değiştirmek istiyorum diyor. Gönüllü itfaiyeciye katılın. Direkt gidip yazılmayın. Zaten siz gittiğinizde deyin ki benim adım Mustafa Ahmet Mehmet. Ben bir izlemek istiyorum veyahut görmek istiyorum. Siz burada ne yaptığınızı bana söyler misiniz? Gösterir misiniz? Dediğinizde onlar sizi zaten çok güzel bir şekilde karşılayacak. Çünkü ben buna şahit oldum. 21 sene diyorum abi. Gidin, görün, seveceksiniz. Ve eninde sonunda nelere vesile olduğunuzu unutmayın. Gerçekten çok güzel, benim gözümde çok kutsal bir şey. Gönüllü itfaiyecilik hayatınızın bir parçası olsun ya. Pişman olmayacaksınız gerçekten. Wir waren zuerst erstaunt, tatsächlich, dass ein junger Mann bei uns vor der Tür stand und sagte, er wollte hier mitmachen, mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt in Deutschland. Haben ihn aber sehr herzlich aufgenommen, haben gemerkt, was ein dufter Typ er ist und was für eine Bereicherung für unsere Mannschaft in seiner Art und seinem Wesen und auch für uns im Einsatz wertvoll ist, weil gerade hier in Offenbach mit den ganzen türkischen Community, die wir hier haben, im Einsatz er doch ganz anders mit den Mitbürgern kommunizieren kann wie wir, weil im Stress bei einem Einsatz die Leute einfach Deutsch schwerer verstehen. Und da ist es von Vorteil, wenn ein Türke mit seinen Landsleuten Türkisch reden kann. Da reagieren sie wesentlich anders und schneller. Besonders gefreut hat uns natürlich dann, dass es seinen kleinen Bruder mitgebracht hat. Und wir so die Hoffnung haben, dass auch bei uns der Anteil wächst einfach. Wir haben eine Griechin dabei, also als Mädchen, die jetzt aus Griechenland kommt, die jetzt bei uns Interesse hat. Wir haben eine Kroatin dabei, die bei uns kommt. Und das bereichert uns natürlich unheimlich. Ja, weil die Feuerwehr nicht rein deutsch ist, sondern auch multikulturell. Wir leben in einer Zeit, oder hier gerade in Offenbach, in einer Großstadt, wo wir, jetzt müsste ich selber gucken, 168 ausländische Mitbürger aus verschiedenen Nationen haben. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Enes biraz kendinden bahseder misin? Adım Enes, 23 yaşındayım. Yaklaşık 3 senedir gönüllü itfaiyenin üyesiyim. 2 senedir operasyon birim içerisinde aktif olarak görevlere katılıyorum. İtfaiye içerisinde ufak bir çaba gösteriyoruz. Offenbach'ta başladın. Sen de Offenbach'ta itfaiyeciliğe. başladım, evet. İlk başta yurt dışında eğitim aldım. Ondan sonra geri döndüğümde baktım abim itfaiyeye gidiyor. Burada einsatzlara gittiği sürede böyle bir merak uyandı içimde. Ve dedim ki tamam bu benlik sanırım. Ben de buraya katılmak istiyorum. Ve böylece itfaiye içerisinde kendimi bulabildim. Sağ olsun ekip arkadaşları çok güzel bir şekilde karşıladı beni de. Abim karşıladığı gibi beni de çok güzel bir şekilde karşıladılar. Ve arkadaş ortamı değil de daha çok bir aile ortamı oluştu. Buradaki arkadaşlarla kamerat dediğimiz kameranın Türkçesi. Onun Türkçesi evet tam karşılığı yok çünkü ben de fark ettim hani Kameradschaft dediğimiz olayın biraz yoldaşlık oluyor çevirince evet ama Evet. biraz daha derin bir anlamı var. Yani tam çeviremiyorsun Türkçe'ye. Evet biraz Ya, farklı. şöyle bir Yoldaşlık, durum var. yani hani askerlikteki gibi şey gibi silah arkadaşı denir ya onun gibi bir şey bir Aynen. olay oluyor burada. Sonuçta evet. ben hayatıma ona güveniyorum, o hayatını bana güveniyor.
karşılıklı bir şekilde kendi kontrollerimizi yapıyoruz güvenlik babında. Böylece itfaiye içerisinde gayet sıcak bir ortamla karşılaşabildim. Memnunsun yani şimdiye kadar. Gayet çok memnunum. Şimdiye kadar hangi eğitimleri aldın? Aşağı yukarı böyle hatırladığın falan. Şu an Eğitimi tamamlayıp sertifikasını aldıkların. dediğim gibi 2 senedir operasyon biriminin içerisindeyim. 3 senedir itfaiye mensubuyum. İlk başta burada Grundlehrgang dediğimiz ana eğitimi aldım. Temel itfaiyecilik eğitimi. Aynen. Evet. Birkaç ay sonra Funklehrgang dediğimiz tesis eğitimi aldım. Şu an gelecek ay AGT Lehrgang alacağım. AGT'nin Türkçesi de. Evet. 60 gerek Träger ama Türkçesiyle temiz hava solunum cihazı. Türkçe'de ona THSC diyorlar. Aynen, Bizim burada THS. AGT dediğimiz gibi. THSC eğitimi alacağım gelecek ay. Böylelikle gönüllü itfaiye kariyerimi geliştirmiş olacağım. Ondan sonra da Bootsführer dediğimiz ki bizim itfaiye içerisinde özel alanımız olarak su arama ve kurtarma birimi var. Ufak bir teknemiz var. Ondan sonra Aslında gördüm ufak- az önce de baktık pek ufak değil ama yani o kadar Ufak- mütevazı olmaya gerek yok. bir botumuz var. Onları kullanmak için bir eğitim alacağım. Ondan sonra Maschinist derken, işte Topführer derken ilerleyeceğim. Yani gidebildiği yere kadar yapacağım. Gidebildiğim kadar, yükselebildiğim kadar Demek ki bayağı memnunsun yani bu hayattan. çok memnunum. Bu işi daha ne kadar yapacaksın? Almanca'da arkadaşlar bunu sorduğu vakit meine Devise lautet diyorum. Benim gücüm kuvvetim yerinde olduğu müddetçe, benim aile ortamım müsait olduğu müddetçe bunu asla terk etmem. Çünkü ben yapmazsam, sen yapmazsan, o yapmazsa kim yapacak? Hiç kimse gitmeyecek. Almanca'da bir söz vardır. Sen bizde olmadığın müddetçe ekipte bir adam eksiyiz gibisinden. Ve bu sebepten dolayı itfaiye içerisinde kalmayı düşünüyorum uzun yıllar boyunca. Ve elimden geldiği kadarıyla da arkadaşları itfaiyeye teşvik etmeye çalışıyorum. Ki onlar da gelsin, görsün itfaiye içerisinde hayat nasıl, insanlara faydalar dokunsun diye. Bugüne kadar yaşadığın peki kötü bir deneyim oldu mu? Kötü derken yani dışlanmakla alakalı falan, yabancı olduğundan dolayı, yabancı kökenli birisi olduğundan dolayı. İtfaiye içerisinde. İtfaiye içerisinde dışarıdan bakıldığı zaman maalesef böyle bir önyargı var. Sadece Almanların olduğu bir kulüp, bir şey gibi. Öyle düşünüyor insanlar sanki. Sence böyle bir yer mi? Asla. Öyle bir şeyle asla karşılaşmadım. Ki geçen aylarda, şimdi 4-5 ay geçti. Bir ekip arkadaşı geldi, Alman. Bana baktı, Enes dedi, sana sarılabilir miyim dedi. Dedim, ne oldu, hayırdır ya, bir şey mi oldu, bir şey mi kazandım dedi. Sana sarılmak istiyorum dedi. İyi tamam sarılalım dedim, sarıldık. Ondan sonra sordum, yani neden sarılmak istedin? Senin ve abinin sayesinde yeni bir kültürle karşılaştım, yeni şeyler öğrenebildim. Ara sıra birlikte yukarıda yemek pişiriyoruz mesela. Alman mutfak içerisinde olmayan Türk yemekleri yaptığımız vakit, içli köfte, sarma, börek yaptığımız vakit haliyle şaşırıyorlar ki çok da seviyorlar. Anladığım kadarıyla gayet güzel, hoş bir hayatın var. Gönüllülük esasına dayalı. Yani hem iş hayatını, hem aileni, hem ev hayatının yanında itfaiyede çok güzel beraber yürütebiliyorsun. Bunu anladım senden. Peki bizi izleyen insanlar var. Bunlara ne söylemek istersin? Çekinmesinler. Hele hele genç yaşta çocukları buraya yönlendirmeye çalışsınlar. Flämmchen'den başlasın veya Jugendfeuerwehr'den başlasın, bu eğitimi alsın. Yani hayat içerisinde kullanabileceği birçok şey öğreniyor. Mesela ilk yardım olsun veyahut evde bir yangın çıktığı vakit, yemek yandığı vakit, kızgın yağın üzerine su dökmeli miyim, dökmemeli miyim? Bu tür şeyleri öğreniyorlar. Burada öğrendikleri şey hayatında illaki bir yerde yarayabilecek. En önemli husus topluma, çevresindeki insanlara yardımcı olabilme hissini kazanıp insanlara yardım edebilmesi çok güzel bir şey. Bu sebepten dolayı tavsiye ediyorum. Hadi. Dankeschön. Merak ettiklerinizi ve öğrenmek istediklerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Kırmızı Kamyon başka itfaiyecilerin hikayelerini öğrenmek için tekrar yollarda. Görüşmek üzere.